Selamlar millet, selamlar güzel insanlar. Tekrardan bir video ile karşınızdayız. Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle Bitcoin, altcoin, kripto para ve genel borsa incelemesi yapacağız. Arkadaşlar genel manzaraya baktığımızda Bitcoin'de %4,5'luk düşüşler var. Ethereum'da %4'lük düşüşler var. Altcoin'lerde Ethereum'la benzer hareket ediyor. Bitcoin'e göre daha zayıf düşüşler sergiliyor. Bununla beraber Bitcoin dominansında düşüşlerin olduğunu gözlemliyoruz. Fena düşüşler yapıyor arkadaşlar Bitcoin dominansı. Ve burada Bitcoin dominansında aslında daralan üçgenin içerisindeydi. Bu daralan üçgenin kırmasını bekliyorduk. Şu an bu daralan üçgen kırılmış gibi gözüküyor. Şimdi olumsuzluk içinde, şer içinde bir hayır diyebileceğimiz sürece girdiğimizi düşünüyorum. Ve bu düşüşlerin arkadaşlar daha tam onayının gelmediğini hatırlatmak istiyorum. Bakın olan düşüşler bugün içerisinde oldu. Dün günlük kapatmamız bizim kritik bölgelerin üzerinde geldi. Göreceğiniz şekilde burada kritik bölgenin üzerinde arkadaşlar günlük kapatma yaptık. Bugün içerisinde bu şekilde bir düşüş hareketi yaptık. Daha gece 3'e süre var. Belki arkadaşlar burada tekrardan Bitcoin toparlama yapabilir. Dünyadaki olaylardan etkileniyoruz. Sarı kafanın açıklamalarından etkileniyoruz. Ek olarak arkadaşlar bugün Rusya tarafından bir açıklama geldi. Bu açıklamayla beraber aslında borsalar düşmeye başladı. Rusya 1 Nisan itibariyle petrol ihracatını yasaklıyor arkadaşlar. Yani burada birçok ülkeyi sıkıntıya sokmak istiyor. Özellikle Avrupa Birliği olmak üzere, ABD olmak üzere. Savaş bildiğiniz gibi diyordu sarı kafa, biz ekonomik olarak savaşıyoruz falan. Rusya da dedi ki tamam sen ekonomik bir savaşıyorsun. Milleti darboğaz mı ediyorsun? Al dedi, ben de seni darboğaz ediyorum. Burada İran'la beraber arkadaşlar Rusya'da savaşa girmiş gibi oldu. Ekonomik savaşa girmiş gibi oldu. Bununla beraber bugün çok önemli bir haber var. Bayram değil, seyran değil. Bu adam ne zaman ülkemize gelmiş? Yani bundan önce kaç kere gelmiş arkadaşlar? Bir araştırmanızı istiyorum. BlackRock Başkan arkadaşlar bugün geldi. Cumhurbaşkanımızla görüştü. Şimdi bu ne anlama geliyor? Türkiye'nin önemi ne anlama geliyor? Bu süreçte artık Körfez ülkelerine olan güven düştü. Yatırımlar bize mi kayacak demek? Kimileri burada hemen yok işte o Yahudi başkanı falan filan. BlackRock arkadaşlar kripto ETF'lerini çıkaran şirket. Yani bu şirket ETF'lerin arkasında durmasaydı kripto ETF'leri asla çıkmayacaktı. Başındaki kişi Yahudi olabilir. Başındaki kişinin hangi dinden olduğunun önemi yok. Şu an bir gerçeklik var. 10 trilyonluk bir varlık yönetimi var arkadaşlar. Ve şu an güvenli liman olarak Türkiye'yi görüyor ve Türkiye'ye geliyor bu adam. Normal şartlarda Körfez ülkelerine, Orta Doğu'daki birçok İsrail gibi ülkeye yatırımlar yaparken şu an yatırımlarını Türkiye'ye kaydırmaya başlayacağını açıklamasa da bunun sinyalleri veriliyor. Türkiye birinci olarak arkadaşlar savunma sanayinde, askeri güçte, kara gücünde Orta Doğu'daki en büyük güç. İkinci olarak NATO ülkesi. Üçüncü olarak iki kıtayı, hatta Afrika kıtasını da arkadaşlar burada birbirine bağlayan, bu üç kıtayı birbirine bağlayan, tam olarak üç kıta değil ama Afrika'da Avrupa'ya gitmek istediğinde mesela arkadaşlar Mısır üzerinden gitmek istediğinde, İspanya üzerinden değil Türkiye'den geçmek zorunda kalıyor. Ek olarak Karadeniz, Akdeniz, Ege gibi birçok yerde de Türkiye'nin kıyısı olduğunu, hatta en büyük kıyılardan birinin Türkiye olduğunu hatırlatmak istiyorum. Adamlar sonunda uyandı. Orta Doğu'ya yaptığı yatırımları kademeli şekilde Türkiye'ye kaydıracaklarını sinyalini verdiler arkadaşlar. Bayram değil, seyran değil. 10 günlük bu savaşın uzamayacağına dair, ya savaşın uzamayacağı demeyeyim de savaşın sertleşmeyeceğine dair ABD'den açıklama geldi. Biz elektrik santrallerini 10 gününe vurmayacağız dedi. Hemen arkadaşlar BlackRock CEO'su bunu fırsat bilip Türkiye'ye geldi. Burada görmemiz gereken şey olumsuz bir manzara değil. Olumlu bir manzaradır. Türkiye için olumlu bir manzaradır. Borsa İstanbul için olumlu bir manzaradır. Bunlardan arkadaşlar teker teker bahsedeceğim. Ama şu anlık haberler bu şekilde. Bu iki haber bizim için önemli. Yani bu ülke vatandaşları için, ek olarak kripto yatırımcısı için arkadaşlar bu iki haber bizim için önemli. Rusya 1 Nisan itibariyle petrol ihracatını yasakladı ve BlackRock Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu savaşın ortasında görüşmeye geldi arkadaşlar. Savaşın bitmesini beklemedi. Bunun ikisi de bizim için çok önemli sinyallerdir. Hem Borsa İstanbul tarafında hem de kriptolarda bizi bekleyen çok önemli senaryolar var. Bugünkü düşüşe rağmen biz neden düştük? Rusya'nın açıklamasıyla beraber düştük. Çünkü tekrardan bir petrol kıtlığı, insanların kafası karışacak. Şu an bir bilinmezlik oluştuğu için, risk ortamı oluştuğu için kriptolar hemen bunu fiyatlamaya başladı. Diğer borsalar bunu tam olarak fiyatlamaya başlamadı arkadaşlar. Evet, Nasdaq'ta düşüş var. Dow Jones'ta düşüş var. S&P 500'de düşüş var. Bunlara geleceğiz. Ama kriptolar ilk başta en sert fiyatlar ama destek bölgelerini kaybetmezler. Kritik bölgelerini kaybetmezler. Ve kriptolardaki bu fiyatlama bittikten sonra diğerleri olumsuz fiyatlamaya devam ederken kripto
kriptolar kafasını yukarı yönlü çevirir arkadaşlar. Bakın savaş başladıktan sonra tüm borsa endekslerinde aşağı yönlü hareketler olurken kripto paralarda özellikle Bitcoin'e bakın. Burada yapı bir nevi yukarı yönlü doğru gidiyor. Bir tampon bölge kurmuş. Diyeceksiniz ki burada ters bayrak hareketleri var. Yani şöyle bakacak olursak burada ters bayrak hareketleriyle giden bir Bitcoin var. Burada toparlıyor, çakılıyor. Bu boğa bayrağının tersi hareketlerdir. Ayı bayrağı olarak geçer ama bu senaryonun da ben gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Bakın burada özellikle haftalık bantta bu dip sinyallerine baktığımızda bu direkt olarak %100 bir sinyal değildir ama bir aylık bantta arkadaşlar bakın Bitcoin'in uzun vadeli olarak manzarasına baktığımızda dönüş yaptığı bölgeleri incelediğimizde güç indeksine bakın arkadaşlar, bu bölgeleri işaretliyorum. Yani şu bölgelerden genelde Bitcoin her seferinde dönüş yapmış. Birinci dönüş hareketi hangi yılda gerçekleşmiş? 2015 yılında arkadaşlar bu bölgelerde sinyaller gelmiş. Sonrasında bir rally patlak vermiş. 2018 yılında bu bölgelerde bir sinyal gelmiş. Sonrasında bir Covid krizi olmasına rağmen, anlık düşüşler olmasına rağmen burada bir rally patlak vermiş. Daha sonrasında FTX krizi arkadaşlar. Bakın FTX krizinde bu bölgelere gelmiş, hatta altına da atmış. FTX krizinden sonra Bitcoin'e tekrardan bir boğa bayrağı, bir boğa rallisi patlak vermiş. Şu anda arkadaşlar tekrardan bu bölgelere geldik. Bu bizim için büyük bir sinyaldir diye düşünüyorum. Şu anki olumsuz manzaraya rağmen büyük bir sinyaldir diye düşünüyorum. Ek olarak bu FTX krizinde Bitcoin dominansı şaha kalkmıştı. Bitcoin dominansında dev yükselişler vardı. Lütfen beni dikkatlice dinleyin. Kafanız karışabilir arkadaşlar. Bakın buradaki yapı Bitcoin dominansının yükseldiği bir yapıydı. Altcoin'ler ezilmişti. Ama şu anki düşüşte bu bölgeleri bir aylık bantta test etmemize rağmen Bitcoin dominansında düşüşler var. Bitcoin dominansı kendini toparlayamıyor arkadaşlar. Özellikle günlük banda bakacak olursak burada artık yapı sabit gitmeye başlamış. Yukarı yönlü gidememeye başlamış. Dünyada risk ortamları artsa da kripto paralardaki demirbaş denilen coin Bitcoin olsa da şu an insanlar Bitcoin'e değil altcoin'lerle Bitcoin'e eşit miktarda yatırım yapıyor. En ufak bir olumlu manzaranın oluşmasıyla beraber altcoin'lere girecek para Bitcoin'i geçecektir. Ve Bitcoin dominansında burada büyük düşüşler göreceğimizi düşünüyorum. Ondan dolayı benim güvenim tam arkadaşlar. Bu tarz ufak tefek geri çekilmelere itibar etmiyorum. Umursamıyorum. İstediği kadar düşürsün kardeşim. Diyorum ki şu an haber bazlı düşüyoruz. Bunu da biliyoruz. Yani Rusya'nın haberiyle beraber bunu fiyatlamaya başladık. İlk önce fiyatlıyoruz. Sonrasında rahatlıyoruz arkadaşlar. Burada göreceğiniz şekilde ek olarak arkadaşlar bakın fiyat yukarı yönlü gidiyor değil mi? Fiyat değil aslında ama Bitcoin dominansı yukarı yönlü gidiyor. Ama güç indeksindeki yukarı yönlü gidiş 71 seviyelerinde durmuş. Yani buradaki alış baskısı aslında anormal şekilde artmayı bırakmış. Düzenli hale gelmiş. Geçmişte nasıldı? Alış baskısı sürekli. İnsan psikolojisi sürekli yukarı yönlü itiyordu bunu güç indeksinde. Ancak arkadaşlar yaklaşık olarak şu bölgelere bakacak olursak evet bu bölge. %54 seviyelerinden sonra Bitcoin dominansında arkadaşlar burada göreceğiniz şekilde yukarı yönlü hareketler devam etse de güç indeksinde artık aşağı yönlü hareketler başlamış. Özellikle şu hareket bakın nerede, bu hareket nerede? Burada artık aşağı yönlü düştüm diyor. Burada ben toparlıyorum gibi bir manzara var diyor ama yükselen yapısı da bozulmuş. Bitcoin dominansında ben düşüş olacağını düşünüyorum ve bunun da sabredenler için, altcoin'lerde sabredenler için mükemmel bir fırsat olacağını düşünüyorum. Özellikle şu anki düşüşte Bitcoin'in arkadaşlar altcoin'lerden daha kötü performans sergilemesi bizim için olumsuz değil, olumlu bir senaryodur. Çünkü bu süreçlerden sonra dünya borsalara ayağa kalkarken kripto paralarda çok fena şekilde ayağa kalkacak. Bu süreçte altcoin'lere daha büyük para girişleri olacak. Ki şunu da söyleyeyim ben size, bu haberlerin fiyatlaması tamamlandığında, bu Rusya haberinin fiyatlanması tamamlandığında arkadaşlar büyük ihtimal kriptolardaki hareket direkt olarak başlayacak. Diğer borsalarda toparlanma gelmez bu savaş bitmeden ama kriptolarda toparlanma hızlı şekilde başlayacaktır diye düşünüyorum. Altındaki yükseliş manzarası destekten dönmeyi başardı arkadaşlar altın. Ancak altın tarafında dikkatli olmak gerekiyor. Bir sonraki enerji krizinde ek olarak bizim ülke gibi birçok ülke altın satışları yapmaya başladı. Burada bu 4400 desteğini izlemek gerekiyor. Güzel tepkiler aldı. Ancak bu bölge kaybedilirse 4000'lere belki 3500'lere, burada ana destek bölgesi 3500'ler, 4000'lerde arkadaşlar psikolojik destek bölgesi, bir çakılma manzarası görebiliriz. Borsa İstanbul tarafına bakacak olursak arkadaşlar Borsa İstanbul daha tam olarak olumlu fiyatlamadı. Ancak dün bahsettiğim sektörel olarak belli hisseler, belli şirketlerde olumsuz fiyatlamalar yok. Ufak tefek olumlu fiyatlamalar var. Burada Borsa İstanbul tarafında kendinizi koruyabileceğiniz birçok şirket var. Coin'ler tarafında böyle bir manzara yok. Coin'ler düşüyorsa hep beraber düşer. Çıkarsa genelde hep beraber çıkar ki çıkarken hep beraber çıkmadı da oluyor. Ancak Borsa İstanbul'da arkadaşlar düşüşlerde genel olarak şirketler hep beraber düşmüyor. Sektörel olarak baktığınızda belli şirketler
risk dönemlerinde dahi ayakta kalmayı başarabiliyor. Çünkü farklı sektörler, farklı şirketler var. Enerji konusunda mesela dünyada bir kıtlık yaşandığında enerjiyle ilgili şirketler olumlu fiyatlamalar yaptı arkadaşlar. Burada bir tanesi mesela arkadaşlar Enerjisa, göreceğiniz şekilde bu petrol krizdir umursamadan yukarı yönüne gitti. Çünkü enerjiyle ilgili bir şirket. Bir diğer şirketimiz Tüpraş. Tüpraş'ta da olumlu manzara yaşandı. Savaş çıktıktan sonra olumsuz fiyatlamadı. Genel manzarada olumlu gidişlerin devam edeceğini düşünüyorum ama şu destek bölgesine kadar da herhangi bir alım yapmam. Gelirse de almayabilirim, yani öyle diyeyim. Parakende şirketlerine bakacak olursak Migros'ta çok büyük bir düşüş meydana gelmedi. Yani şu yükselişten sonra karın zararı mı diyeyim artık. Yani Migros insanları zarara sokmadı. Parakende şirketlerinden bir tanesi. Onun gibi arkadaşlar birçok şirket var. Bunlarda da büyük zararlar görülmedi. Sektörel olarak kendinizi Borsa İstanbul'da koruyabilirsiniz. Borsa İstanbul reklamı yapmıyorum arkadaşlar. Ülkemizdeki en iyi vergisiz, yani kriptolara daha vergi gelmedi ama ülkemizdeki en iyi vergisiz sektörel olarak kendimizi koruyabileceğimiz yer olarak düşünüyorum. Para piyasa fonlarıdır vesairedir, birçok şey olduğu için de bu tarafı değerlendirmemiz gerektiğini tahmin ediyorum. Kanalın ismi Kripto300 arkadaşlar. Ancak arkadaşlar ben son süreçlerde son 1 yıldır, 1,5 yıldır burada uzun vadeli varlıklarımı, özellikle Ethereum'daki uzun vadeli varlıklarımı Borsa İstanbul'da kısa vadeli ettiğim karlarla ya da kendimi koruduğum paralarla eklemeler yaparak büyütüyorum. Yani uzun vadeli varlıklarımdaki yakıtlarım şu an Borsa İstanbul'dan geliyor. İnşallah bir gün gelecek bu altcoin'lerde beklediğimiz rally geldiğinde bunda Borsa İstanbul'u beslemeye başlayacağım. Ki umarım arkadaşlar bu yıl içerisinde bir rally patlak verir. Çünkü 2028 yılında Türkiye bir seçime gidecek. 2028 yılında bu seçim gelmeden 6 ay önce, 7 ay önce arkadaşlar bu seçime hazırlık yapmamız gerekiyor. Yani Borsa İstanbul tarafında hazırlık yapmamız gerekiyor. Seçimden önce bir para bolluğu manzarası yaşanabilir ve bu manzarada da arkadaşlar Borsa İstanbul tarafında ralliler yaşanabilir. Borsa İstanbul ikinci rallisine gidecek. Yani önümüzdeki 2 yıllık süreçte ikinci rallisine gidecek. Kripto paralar daha ilk rallisini yapamadı. Yani 2020 rallisinden sonra Bitcoin harici altcoin'lerde arkadaşlar biz istediğimiz ralliyi göremedik. Umarım 2026 yılında bu olur. 2028 yılına kadar uzamaz. Çünkü 2028 yılında Borsa İstanbul'un rallisini bekliyoruz. Manzarayı izleyeceğiz arkadaşlar. Genel manzarada ne olur ne biter teker teker inceleyeceğiz. Şimdi Bitcoin ile Ethereum'da bir teknik analizinden bahsedecek olursak arkadaşlar teknikte yükselen trend bozulmuşa benziyor. Burada yukarı yönlü ivme bozulmuşa benziyor. Bu ne demek oluyor bizim için? Ama ne demekten önce şunu da hatırlatayım. Arkadaşlar daha günlük kapatma gelmedi ama gelecek gibi duruyor. Yani bugün gece 3'te eğer Ethereum gider arkadaşlar 2080 doların üzerinde bir kapatma yaparsa, Bitcoin gider arkadaşlar burada 68.900 doların üzerinde bir kapatma yaparsa bu düşüşler bizim için yok hükmünde olacaktır. Yükselen trend bozulmayacaktır. Sadece fitil olarak düşmüş olacağız. Mum kapatması gelmeyecek. Mum kapatması gelirse ne olacak? Mum kapatması gelirse de bu gördüğünüz bölge içerisinde toparlamalara devam edeceğiz. Yani burada güç kazanmaya devam edeceğiz. Güç kazandıktan bir süre sonra da bu olumsuz fiyatlanmalar tamamlandıktan bir süre sonra da büyük ihtimal üst yönlü bir harekete başlayacağız diye düşünüyorum. Hem Ethereum'dan Bitcoin'de aynı manzara var. Ama hatırlatmak istiyorum, Ethereum dominansı burada yükselişe hazırlanıyor. Yükselen yapısını kaybetmedi ancak Bitcoin dominansı arkadaşlar burada daralan üçgen, kısa vadeli daralan üçgene benzeyen yapısını bozmaya başladı. Halen tam olarak bir bozulma gelmedi. Tam bozulma 57-11 seviyelerinde gelecek. 57-11 seviyeleri de patladıktan sonra Bitcoin dominansındaki çakılmayla beraber eğer borsalarımıza da para girişi olursa çok büyük hareketlerin oluşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Manzara bu şekilde diyerek artık videoyu sonlandırıyorum. En son olarak da şunu hatırlatmak istiyorum. Katılmak isterseniz birinci seviyede altcoin'lerle ilgili analizlerimizi izleyebilirsiniz. İkinci seviyeden katılırsanız da arkadaşlar Borsa İstanbul'a özel birçok teknik analiz ve indikatör hediyemizi izleyebilirsiniz diyorum ve burada videoyu sonlandırıyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bizleri takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.